Üniversite kaldı mı hala ya 2026'da? Yeni mezunlar diplomalarını mı yırtsın? Şimdi iyi bir yerlere gelmek istiyorsan Üniversite hala önemli mi? iş görüşmelerinde neler soruluyor? Yazılımcılar mavi yakadır. Tutkulu olmak, meraklı olmak. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlar onu bıraksınlar, sanayiye mi başlasınlar? Bir kaportacıda. Hanımlar beyler tekrar merhaba. Bir alaylı, bir mektepli olarak şu anda bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlar okulu bıraksınlar mı? Şu anda üniversite sınavına son adı ne bilmiyorum kısaltmasını. ÖSS değil mi hala? ÖSS değildir. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlar onu bıraksınlar, sanayiye mi başlasınlar? Bir kaportacıda. Yeni mezunlar diplomalarını mı yırtsın? Kendi bakış açımızla ele alacağız. Özgürcüm, sen bir Koç Bilgisayar mezunu olarak mekteplileri temsil edersin bugün. Büyük bir zevkle. Yıldız Endüstri bırakmış biri olarak ben de akademiye sallarım biraz. Son bölümümüzü mü çekiyoruz? Köprüleri yakacağız mı yoksa tadında bir kavga mı? Viral olsun diye. İyi bakalım. Üniversite kaldı mı hala ya 2026'da? Var. Var mı? Ha. Evet, gittikçe de artıyor. Enflasyon olmuş diyorlar. Çok önemli üniversite okumak çünkü biliyorsun. Aynen. Geldik 2026 yılına. Bir sürü üniversite, bir sürü bölüm var. Şu anda bölüm seçmeye hazırlanan arkadaşların kafası çok karışıyor olabilir. Yazılımla ilgilenen, bilgisayar mühendisi olmak isteyenler. Bilgisayar bitti artık, yapay zeka var diye belki kararlarını değiştirecekler. Sen ne düşünüyorsun? Bir mektepli olarak üniversite hala önemli mi? Yapay zekadan önce yani 2 sene önce bana soranlara diyordum ki üniversite olmazsa olmaz diye bir şey değil. 6 aylık bootcamp'lerle kendini geliştiren biri de iyi bir yazılımcı olabilir diyordum. Ama yapay zekadan sonra biraz fikrim değişti. Çünkü artık şuna inanmaya başladım. Eskisi gibi sadece yüzeysel bilgiyle gidebileceğin yol sınırlanmış oldu. Çünkü artık o yüzeysel bilgiyi senden daha iyi işleyebilen bir yapay zeka ile rakipsin. O yüzden birazcık daha işin temelinden daha genel. Yüzeysel bilgi derken işçiliğini kastediyorsun değil mi? O da çok büyük tartışma konusuydu yapay zekadan önce. Yazılımcılar mavi yakadır gibi çünkü kod yazma işçiliğini yapıyorlar şeklinde olan görüş vardı. Senin dediğine göre de işte bu işi yapay zeka alıyor. Evet. Aynen öyle. O yüzden senin daha derin bir bilgiye sahip olman gerekiyor. Ya bunu gene illa üniversite okumak zorundasın demiyorum ama dersi geçelim, diplomayı alalım, illaki iş buluruz kafasıyla okuyorduk. En azından ben öyle okudum birazcık. Şimdi iyi bir yerlere gelmek istiyorsan sadece yazılım bilmek değil, resmin büyük halini görebiliyor olman lazım ki ben işte 2010'da mezun oldum. Bilgisayar mühendisliği mezunuysam bir yerlerde işe giriyordun. Hello World falan yazabiliyorsan herhangi bir dilde iyi kötü bir iş bulabiliyordun. Şimdi artık rekabet daha fazla çünkü çok fazla yazılımcı var, bilgisayar mühendisi var bu alanda. Birçok yetişmiş, yetenekli insanlar da var. Özellikle kod yazma kısmında gayet yetenekli bir yapay zeka var. Rekabet kızıştı. Kendini gösterebilmen gerekiyor. Rakiplerinden bir adım öne çıkabiliyor olman lazım. Hangi dilleri biliyorsun? Mevzusu bitti. Ben Python biliyorum, Node.js biliyorum, JavaScript biliyorum, .NET biliyorum. Bunların bir önemi kalmadı. Geçtiğimiz videoda biraz konuşmuştuk onu. Garip geliyor artık yani onların soruluyor olması. Gittikçe de kaybolacak herhalde. Çünkü bunları zaten yapay zeka biliyor ve yazıyor. Ama mimari, kaynak yönetimi, güvenlik sistemleri bunlar önem kazanıyor. Evet, katılıyorum. Bizim dönemimizden örnek verecek olursam mühendisin, engineer'in zaten kelime kökeninden problem çözücü olduğu, makine mühendisi bu problemleri makineler kullanarak, elektronik, elektrik mühendisi bunu elektrik, elektronik kullanarak, bilgisayar mühendisi de bu problemleri bilgisayar kullanarak çözen insandı. Bize böyle öğretiyorlardı. Sonra benim okuduğum dönemde birazcık daha bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği birdi. Şimdi bunlar da ayrıldı kendi arasında. Artık yazılım mühendisliği ayrı, bilgisayar mühendisliği ayrı. Bilgisayar mühendisliği birazcık daha donanım tarafına da odaklanan, işte embedded sistemlere falan da dokunan, hatta birazcık elektronik kısma bile dokunan, genel yapıyı Embedded en iyi yapan elektronikçiler herhalde. olabilir. Yani bilmiyorum. Elektronikçi, embeddedçi tanıdığım şu an yok. Sen daha iyi biliyorsun. Ben çok embedded işlere de girmediğim için. Peki şeye ne diyorsun? Tamam şimdi bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ayrıldı. Bilgisayar mühendisi baktığın zaman dediğin gibi yazılımcı olmak zorunda değil işte. Networkçü de olabilir, bir cyber security'ci de olabilir. Bilgisayar mühendisliğinin yanında elektronik mühendisliğinden yazılımcı olanlar var. Matematik mühendisliğinden yazılımcı olanlar var. Benim ekipte harita mühendisliğinden dahi yazılımcı olan vardı. Endüstri mühendisliğinden yazılımcı olanlar gördüm. Ben bitirmedim. Ben endüstri mühendisliğinden yazılımcı sayılmam. Sen hangilerini alaylı görüyorsun?
Hangileri sence mektepli yazılımcı? Ya ben aslında mektepli yazılımcı diye bir şey hiç düşünmedim. Yani şeye de çok bakmıyorum. Diplomaya da bitirdim ama ben diplomamın nerede olduğunu da bilmiyorum. Öyle duvarlara falan asmadım. Biri sormadığı sürece. Şöyle bir gerçek yok mu? İşe alımların ve sektörün belli dönemleri var. Bazı dönemlerde çok fazla başvuru, çok az iş oluyor. Bazı dönemlerde çok az iş, çok az başvuru oluyor. Özellikle kurumsalda binlerce başvuru alan bir pozisyon, İK departmanını düşün. Nasıl filtreliyor bunları? Önce okuldan filtrelemiyor mu? Evet, maalesef öyle oluyor. Özellikle O filtreyi geçmek için bile o diploma şart. Yani sen X üniversitesinin bilgisayar mühendisliğine dahi bir İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi bilgisayar falan muhtemelen onları tikliyorlar önce. Ne kadar harikalar yaratırsan yarat, tanışma aşamasına bile gelemiyorsun. Öyle bir gerçek var. tabii diploman senin sonuçta vitrinin. Vitrinin olmayınca müşteri çekmen de zor oluyor kendine. Gene yapabileceğin şeyler var. Sen bugüne kadar iyi projelere, open source projeler de olabilir yani, katkı sağladıysan ya da kendin iyi bir portföy hazırlayıp çok farklı işler yaptıysan filtrelemede evet birçok kurumda takılabilirsin ama belki de yaptığın işler o kadar ilgi çekici olacak ki insanların aradığı, yani çözülmesi gereken problem için doğrudan sana onlar gelecekler bu sefer. Yani böyle bir iş var, bunu da sen yaparsın gibi. Headhunter'lara takılacaksın. Headhunter'lara takılabilirsin. Bir de sadece işe alımlar, başvurdum diplomamla filtrelendim gibi de olmuyor. Burada aslında biraz insan ilişkileri de ön plana çıkıyor. Yani orada senin iyi bir network'ün varsa bu da artı sağlayabilir. Sadece iyi bir üniversite yetmiyor. İyi bir üniversiteden mezun olduysan bütün kapılar sana açılmıyor. İyi bir üniversiteden mezun olmadıysan ya da üniversiteden mezun olmadıysan da bütün kapılar kapalı gibi bir durum yok. Bütün silahlarını kullanacaksın yani bütün tuşlara basman lazım. Bu öyle bir savaş, öyle bir yarış. Herkes kucağını açmış, seni bekliyor. Bulmuyorsun piyasayı. Sen kendinden düşün. Yani sen bir şimdi CTO'sun ve bir işe alım yapıyorsun. 5 tane aday var önünde. Biri Boğaziçi mezunu, işte biri İTÜ mezunu, biri Sabancı mezunu, biri Koç mezunu, biri ODTÜ mezunu. Bunlar arasında seçim yapmakta zorlanıyorsun. Bir de ben geliyorum diyorum ki sana, ya Ergin, bir çocuk var 17 yaşında, zehir gibi, liseyi yeni bitirdi. İnanılmaz bir yazılımcı, şu çocuğu bir dene diyor. Şimdi 6. kişi olarak da masaya bunu koydum. Şimdi hiçbir üniversite yok, hiçbir deneyim yok ama birinin referansıyla geliyor. Ben bu çocuğu bir yerde görmüşüm, bir şekilde farkına varmışım ve sana öneriyorum. Bu senin bir kafanı karıştırmaz mı? Şu çocuğu bir deneyeyim demez misin? Hatta şöyle söyleyeyim, iki tane CV gelsin. Bir tanesi çok iyi bir üniversiteden bilgisayar mühendisliği mezunu ama boş CV'li. Diğeri ise üniversite mezunu değil ya da işte üniversite terk neyse bitirmemiş şeyi üniversiteyi. Alaylı çok iyi bir CV'si var. İyi de bir mülakat geçirdi. Ben onu alırım. Bazen de kapıyı kendin açıyorsun. Benim 2 sene önceki yaptığımız oyunun bir Discord komünitesi vardı. Orada 16 yaşında bir Alman çocuk bana yazdı. Abi, ben sizin leaderboard'u çektiğiniz endpoint'e ulaştım. Onu da işte Discord'da bir bot yaptım. İşte burada sayfada konuştuğun kişinin, yani Discord'da yazışırken o oyunda işte kaçıncı sırada olduğu, puanını falan filan gösterebiliyorum. Nasıl olmuş diye bana attı böyle. Görünce hemen hoşumuza gitti. Bir de hani çocuk yaş itibariyle küçük ama oyuna meraklı. Onu gelmiş, bulmuş, araştırmış, yapmış. Sonra böyle staj gibi bizim yanımızda bir 6 ay falan çalıştı. Hatta böyle authentication, security falan işlerinden de anladığını görmüştük. O işlere bakmıştı. Sonra şimdi ismini hatırlayamadım ama gene böyle bir authentication'ı third party olarak veren bir startup'a gitti çocuk, iyi bir pozisyonda ve üniversite okumuyordu bildiğim kadarıyla. Durduk yere hayatımıza girdi. Çocuk bir anda Amerika'daki bir şirkette işe girmiş oldu. Bir 6 ay çalıştı. Oradan da gene iyi bir maaşla diğer yere zıpladı gitti. Özetlemek gerekirse diploma çöp mü? Hiçbir zaman değil. Ne zaman çöp olur? Senin dediğin gibi üniversite hiçbir şey öğrenmeden de bitirilebilen bir şey sistemi itibariyle. Bu şekilde bir tane kağıt alırsın, duvara asarsın ya da çekmeceye atarsın. O diploma çöp evet ama orada geçirdiğin sürede elini kirletip bu işin mimarisini, mühendisliğini, problem çözme mantığını, problemlere yaklaşımı öğrenmeye enerji harcayanlar için kesinlikle çöp değil, hatta artı. Bir yandan network de yapıyorsun tabii. Çeşitli insanlarla tanışıyorsun, farklı projeler yapıyorsun, işin derinliğine inebiliyorsun. Daha önce 50 tane bir metrelik çukur kazmak daha geniş bir
perspektife sahip olma açısından önemliydi. Ama şimdi yapay zekada olunca aslında bir alanda derinlemesine uzmanlaşmak, daha geneli bilmek kadar derinlemesine öğrenmek, incelemek de çok önemli oldu. O yüzden üniversite bu konuda fark yaratabilir. Ama senin dediğin gibi bu işe istekli, doğru kişinin girdiği üniversite fark yaratabilir. Yoksa Evet. diplomayı alayım, nasıl iş bulurum? O vardı bir 10 sene önce, evet. Bir bilgisayar mühendisliği diplomasıyla iyi kötü bir iş buluyordun ama Ondan 20 sene önce de ortaokul mezunu da öyle iş yani buluyordu. evet, birazcık öyle. Şöyle bir fırsat var aslında. Mezun olduğunda çok iyi mid bir yazılımcı olarak, eskinin midi olarak mezun olabilirsin. Evet. Dilin sintaksını mintaksını JavaScript'te işte noktalı virgül koyacaktık da falan onlarla uğraşacağına junior'lığı atlarsın yani mid problem çözen GitHub'ı dolu bir developer olarak çıkarsın. Bunu dinleyen arkadaşlar varsa mutlaka şunu yapmalılar. Okulları da bitiyorsa, daha önceden böyle GitHub'larında varsa o kodları da yapay zeka ile o spagetti kodlar vesaire ne varsa onları refaktör etsinler mesela. CV'lerine öyle koysunlar. Sonra da bunu anlatsınlar iş görüşmelerinde. Bu projede bunu yapmıştım. Bunu Cloud'un bilmem ne modeliyle refaktör ettim. Şuradan şu kadar artık CPU harcıyor. Bunu Cursor kullanarak, Anti-Gravity kullanarak Gemini 3 Pro ile refaktör ettim. 100 milisaniyede değil artık 50 milisaniyede dönüyor gibi bunları da anlatsınlar iş görüşmelerinde. Evet. İş görüşmelerinde neler soruluyor diye geçen bir yazı okuyordum. Daha doğrusu yazı dediğim bir GitHub repo'da. İşi nasıl kod yazılır değil de o mantığı, yani algoritmayı anlayabiliyor musun üzerine kurmuşlar. Çünkü zaten kendileri de diyor ki 2026 itibariyle yapay zeka kullanmasın, yapay zeka kullanmadan kod yazsın diye bir arayışımız yok. Aksine yapay zekayı iyi kullanabiliyor mu, verimli kullanabiliyor mu, doğru kullanabiliyor muyu da test etmek istiyorlar artık. Yani artık bu bir araç oldu ve senin bunu nasıl kullandığına bakıyorlar. Sorular da daha çok sana beyin jimnastiği yaptıracak, düşündürtecek sorular. Mesela şeyi gördüm. YouTube senin kaldığın videoyu, izlerken durdurduğun videoyu nerede kaldığını nerede tutar, nasıl tutar, bunu nasıl handle eder işte. Sen local storage Hmm, dedin çok mesela. güzel. Peki sen bilgisayardan izledin, local storage'da tuttu ama sonra telefonu açıyorsun, hop orada da kaldığın yerden gidiyorsun. Ha, o zaman demek ki local storage değil, server. Peki serverda tutuyorsun ama adam hem aynı anda hem bilgisayardan açtı hem telefonundan açtı. Bu sefer hangisi senin için valid kalma noktası falan gibi böyle güzel sorular vardı. Hoşuma gitti baya. Arada bence okuyan arkadaşlar, düşünen arkadaşlar bu tarz şeylere de baksınlar. Beyin jimnastiği de olur onlar için. Farklı problemler nasıl çözülüyor, nasıl çözülebilir? Ya bu arada bunların tek bir doğru çözümü de yok. Onlarca farklı çözümler var. Hangisi size o an kullandığınız sisteme daha uygunsa onun üzerinden gidersiniz. 2026 yılında bilgisayar mühendisliği seçmek isteyen arkadaşlar bilgisayar mühendisliği seçin. Bilgisayar mühendisliği ölmedi. Ama gerçekten bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız seçin. Problem çözmeyi seviyorsanız seçin. Diğer videolarda da anlattığımız hayat tarzını hoşunuza gidiyorsa, bunlardan zevk alıyorsanız seçin. Başarılı olursunuz. Bu taraf bitmedi. Biraz eşiği yükseldi yapay zeka ile beraber. Ama ondan öncesinde de zaten zorlaşmıştı. Çok fazla mezun ve talep olmasından dolayı, rekabet olmasından dolayı zorlaşıyordu zaten. Bilgisayar mühendisi kazanamayan arkadaşlar, yazılımcı olmak istiyorsanız yazılımcı olursunuz. Zorlaşır işiniz ama bunu öğrenirsiniz. Bugün üniversitelerin, Amerika'daki üniversitelerin eğitimleri, dersleri bile YouTube'da paylaşılıyor. Yapay zeka var zaten. Google'da zibilyon tane kaynak var. Yolunuza devam edin. Yazılımcı olmak için İngilizce bilmek şart mı değil mi? Bence hala şart İngilizce. İyi bir şirkette çalışıyorsan global müşteriyle ya da global başka biriyle konuşman gerekecek ve ortak dil genelde İngilizce oluyor. İngilizce bilmediğin zaman sadece kendi ekibinle Türkçe konuşursun. Yabancı bir yazılımcı, yabancı bir yönetimci geldiği zaman ya da yurt dışında bir fuara katılman gerektiğinde, başkasıyla çalışman gerektiğinde bu sefer iletişim sıkıntısı yaşayabilirsin. Hani mailleşirken falan ya da normal yazışırken belki yine yapay zeka ile kullanabilirsin ama şu an için o simultane tercüman programları, yani yapay zeka süper çalışmıyor diye görüyorum. Bir de bütün dokümantasyonlar hep İngilizce yazılı. Evet, eskiden de öyleydi. Yani eskiden şart olmasının sebebi de biraz oydu. Ve yapay zekalar da bunlarla eğitildiği için İngilizce promptlar daha iyi sonuç veriyor büyük oranda. İngilizce kesinlikle kritik noktalardan bir tanesi hala. Böyle olmaya da devam edecek. Önemi artacak hatta muhtemelen. Teknoloji zaten İngilizce. Biz de teknoloji konuşurken dilimizin yarısını İngilizce konuşuyoruz. Kalan yarısındaki şeyleri de kelimeleri de çevirdiğin zaman o global İngilizce olacak zaten. Ya o yüzden çok zor bir şey değil. Gözünüzde büyütmeyin onu da ama önemli. Orada birisi şey diyor. Bilgisayar mühendisliği okunur
Ama eski kafayla sadece dersimi geçeyim, iş garantisi var kafasıyla okunmaz. Biraz bu işe senin de söylediğin gibi tutkulu olmak, meraklı olmak gerekli. Çünkü diplomam var, illa bir iş bulurum dönemi bitti. Evet, kesinlikle. Bilgisayar mühendisliği seçmek isteyenler hala seçilir. Okuyanlar, şu anda diplomayı duvara asmayı düşünenler mindsetini değiştirip hala doğru yöne girebilirler. Bitirmiş arkadaşlar da hala bir şey yapmadılarsa da geç değil. Şimdi yine doğru şeyleri yapmaya başlarlarsa yine bir kariyer edinebilirler. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil yani. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.